Tasavvuf geleneğinden gelen, kısacık ama bir o kadar da derin bir hikayeye dalıyoruz şimdi birlikte. Bu hikayede göreceksiniz ki en büyük dersler bazen en basit, en sade kelimelerde saklıymış. Şöyle bir düşünelim. Sadece iki basit cümlenin bütün hayatınızı değiştirme gücü olabilir mi? Gerçekten yani sadece iki cümle. Gelin bu sorunun cevabını bir arayış hikayesinin peşine takılarak bulalım. Her şey, yıllarını tek bir amaca, tek bir hedefe adamış bir adamın uzun ve yorucu yolculuğuyla başlıyor. İstediği tek bir şey vardı. Bilge Veysel Karani'den nasihat alabilmek. Düşünsenize, yıllarca süren bir arayış. Sadece birkaç kelime duyabilmek için gösterilen bu adanmışlığı, bu sabrı bir anlığına hayal etmeye çalışın. Bu uzun bekleyiş aslında aranan o bilgeliğin ne kadar paha biçilmez olduğuna dair bize ilk ipucunu veriyor, değil mi? Ve evet, sonunda o an geliyor. Yıllar süren arayış sona eriyor, adamımız Bilge'yi buluyor, yanına yaklaşıyor ve o basit ama bir o kadar da derin isteğini dile getiriyor. Bana nasihat et. Veysel Karani'nin ilk sorusu, herhalde adamın beklediği hiçbir şeye benzemiyor. Öyle karmaşık bir öğreti değil, basit bir soru. Sen Allah'ı bilir misin? Adam da gayet kendinden emin bir şekilde cevaplıyor. Amenna, elbette, iman ettim, biliyorum. Ve işte ilk sarsıcı cevap geliyor. Öyleyse başka bir şey bilme. Hikayeyi anlatan kişi bu sözlerin etkisiyle o kadar sarsıldığını söylüyor ki adeta kendisinden geçmiş. Yani bir anlığına o kelimelerin ağırlığını, o anın yoğunluğunu hissetmeye çalışalım. Bir süre sonra kendine geldiğinde aldığı nasihatin derinliğiyle adeta büyülenmiş. Ama bir şeylerin eksik olduğunu hissediyor. Öğretiyi tamamlamak için adeta yalvarıyor. Ne olur devam et, bir nasihat daha. Ve ikinci soru geliyor. İlki kadar derin, belki ondan bile sarsıcı. Peki Allah seni bilir mi? Adam bu sefer de hiç tereddüt etmiyor, anında cevap veriyor. Elbette bilir. Onun bilmediği bir şey mi var ki? Ve işte ikinci nasihat. İlkinin mükemmel bir tamamlayıcısı. Adeta bir yapbozun diğer parçası gibi. Öyleyse başkası da artık seni bilmesin. Bakın bu iki cümle nasıl bir denge kuruyor. Biri dışa dönük, yani bilgiye, diğeri ise tamamen içe dönük, yani varoluşun kendisine odaklanıyor. Peki bu kısacık karşılaşma, bu iki cümle, sonrasında ne oldu? Bu öyle anlık bir aydınlanma anı değildi sadece, çok daha fazlasıydı. Ömür boyu sürecek bir adanmışlığın, bir dönüşümün başlangıcıydı. İşte o iki nasihat, adamın hayatının geri kalanına rehberlik eden iki adımlık manevi bir yola dönüşüyor. Ne kadar basit değil mi? Ama bir o kadar da derin. Birincisi farkındalığını, dikkatini niye yönelteceğinle ilgili. İkincisi ise bu dünyadaki varlığını nasıl konumlandıracağınla. Peki bu yolculuğun sonu nereye vardı? Bu iki cümlenin meyvesi ne oldu? Cevabı yıllar sonra o adamın ta kendisi veriyor. Diyor ki, bu iki nasihati ömrümce tuttum ve bu iki nasihat beni şeyh etti. Düşünebiliyor musunuz, yıllar süren o büyük arayış iki basit cümlede karşılığını bulmuştu. Bu nasihatlerin arasındaki şu simetriye bir bakın. Gerçekten büyüleyici. Bu iki ilke adeta manevi bir yaşam için size eksiksiz bir çerçeve sunuyor. Biri dünyaya bakışınızı, diğeri ise dünyadaki duruşunuzu temelden değiştiriyor. Yani biri ne gördüğünle, diğeri nasıl göründüğünle ilgili. Bu hikaye bize şunu hatırlatıyor. Bilgelik her zaman karmaşık olmak zorunda değil. Bazen en derin gerçekler en basit sözlerde saklıdır. Peki, şimdi soruyu kendimize çevirelim. Sizin hayatınıza yön veren, belki ilk duyduğunuzda basit gelen ama zamanla anlamı derinleşen böyle bir nasihat oldu mu hiç? İşte sizi bu düşünceyle baş başa bırakıyoruz.